Ve geçelim ticaret savaşlarına. Çin, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşında geri adım atmama pozisyonundan taviz vermiyor. Karşılıklı misillemeler, vergi oranları artırılıyor. Bu konuyla ilgili son durum ne? Bir bakalım, üzerine de konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşında taraflar her geçen gün el yükseltiyor. Öyle ki gerilim Hollywood'a kadar sıçradı. Perşembe günü Beyaz Saray, Çin mallarına yönelik gümrük vergisinin %145'e çıkarıldığını duyurdu. Buna karşılık gümrük vergilerini %125'e yükseltme kararı alan Pekin yönetimi ise farklı bir misillemede de bulundu. Hollywood filmlerinin ithalatına kısıtlama getirilecek. Uzmanlara göre bu hamle ticaret savaşında yeni bir döneme kapı aralayabilir. Çünkü şimdiye kadar taraflar hizmet sektörüne hedef almamıştı. Ancak Çin'in ilerleyen süreçte seyahat, ulaşım ve fikri mülkiyet hakları gibi alanlarda da misilleme yapabileceği belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise şimdilik Çin'in Hollywood kararını hafife alan bir yaklaşım sergiliyor. Trump ticaret savaşını sürekli harlarken Çin'e anlaşma mesajı da yolladı. Hatta Çin lideri Xi Jinping'den "O benim uzun süredir dostum" diye bahsetti. İyi anlaşmanın yolunu bulacağımıza eminim. Başkan Xi'ye büyük saygı duyuyorum. O uzun zamandır benim dostum. Ülkelerimiz için iyi olacak bir şey üzerinde anlaşacağımızı düşünüyorum. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Peki Çin anlaşma için adım atacak mı? ABD basınına konuşan Beyaz Saray yetkililerine göre Trump yönetimi diyaloğu başlatmak için ilk adımı Çin'in atması gerektiğini düşünüyor. Hatta 2 aydır Pekin'e Trump'la liderler düzeyinde telefon görüşmesi talep edin diye çağrı üzerine çağrı yapılıyor. Ama Çin'in her seferinde ret cevabı verdiği aktarılıyor. Trump, Xi'den hala telefon gelmesini beklerken durum çıkmaza sürükleniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in diyalog kurma yerine misilleme yaparak gerilimi daha da tırmandırmayı seçtiğine inanıyor ve topun Çin'in sahasında olduğunu düşünüyor. Ancak Pekin'deki görüş tamamen farklı. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD çatışmayı seçerse Çin de aynı şekilde karşılık verecek dedi. Baskı, tehdit ve şantaj Çin'le başa çıkmanın doğru yolları değil diye konuştu. Evet, iki ülke arasında, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu vergi fırtınası dinecek mi yoksa daha da mı şiddetlenecek? Şimdi son durumu konuşalım. Süheyla Demir yanımda. Süheyla, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi karşılıklı açıklamalar var. İki ülkede vergileri %100'ün üzerine çıkardı. Çin hep böyle bir %20 daha aşağıda kalıyor ama şimdi baktığımız zaman bir durulacak mı yoksa daha da mı şiddetlenecek? Ne yönde açıklamalar ya da izlenimler var sence? Belki durma ihtimali dünden artık daha yüksek. Çünkü Çin evet bugün yeni bir vergi yükseltmesine gitti. Zaten biz geri adım atmayacağız, boyun eğmeyeceğiz diyorlar. Çin'in dış politikasını ve Trump'ın bu stratejisine karşı yaklaşımını bu şekilde özetliyorlar ama bir ekleme var. %84'ten %25'e çıkarırlarken Amerika'dan alacakları tüm mallara uygulayacakları gümrük vergisini şu notu eklediler. Eğer Beyaz Saray'dan yeni bir rakam oyunu gelirse, yani yeni bir gümrük tarifesi gelirse biz görmezden geleceğiz dediler. Daha artırmayacağız diyorlar. Daha artırmayacağız ama ekliyorlar, olur da Trump'ın Çin'in bu çıkarlarını görmezden gelme, Çin'in çıkarlarına zarar verme tutumu sürerse, bu ısrar devam ederse o zaman sonuna kadar savaşırız diyorlar. Yani hem bir görmezden geleceğiz ama yine de gerekirse sonuna kadar savaşmaya da hazırız vurgusu var. Şimdi tabii ki zaten %100'ün üzerine çıktı. Her iki ülkeye de zarar veren, yani sadece Çin'e zarar veren bir durum yok. Biliyorsunuz ki piyasaları, istihdam sektörünü, Amerikalı tüketicilerin aldığı ürünlerin fiyatını da doğrudan etkileyen bir durum var. Dolayısıyla aslında şöyle bir durum da var. Artık işin içine diplomasi girmeli. Evet, ticaret savaşları küresel çapta en çok da iki ülke arasında devam ediyor ama bir son gelmeli ki Trump da bu yönde bir açıklama yaptı yine dün. Ben Xi Jinping'e büyük saygı duyuyorum. Benim uzun zamandır dostum. İyi anlaşacağımıza eminim. Anlaşma yapalım dedi. Bakın Trump'ın bir telefon bekliyor.
Direkt telefon bizzat bekliyor. telefon açmasını bekliyor Xi Jinping. Evet, yani ve Trump'ın bir lideri, bir kendi düzeyindeki muhatabı pohpohladığı anlar genelde bir beklenti anına ya da bir oyun kurma anına da tesadüf eder. Ve bugün CNN International'ın haberinde bu konuda bir çok önemli haber var. Deniliyor ki aslında Trump başından beri Xi Jinping'den bu konuda bir telefon bekliyor. Hatta doğrudan iletildiği de bu talebin. Yani artık yapılması gereken süreç eğer duracaksa Xi Jinping'in bir görüşme talebinde bulunması Beyaz Saray'dan ve bu talep geldiğinde de iki liderin temas kurması. Ama defalarca Çin'in bunu reddettiği belirtiliyor. Yani Xi Jinping arayan taraf ya da ilk geri adımı atan Taraf olmak lider istemiyor. Yani en azından lider olarak da bunu yapmak Bir istemiyor. ticaret savaşı var ama bir de ego savaşı mı var iki lider arasında aslında Ego bakarsan? savaşı da var ya, tabii ki bu ego bireysel değil. Tabii İki bütün çok dünyayı önemli. etkileyecek. Evet, yani Çin kendini kadim bir medeniyet olarak siyasi, tarihi, ekonomik her türlü psikolojik güç olarak bakın Xi Jinping şu anda ustalık dönemini yaşamak istiyor. Yani Xi Jinping sonsuza dek lider, bunu unutmayalım, anayasa değişikliğiyle. Trump belki 4 yılın sonunda gidecek ama Xi Jinping ölene kadar kalacak. Dolayısıyla Xi Jinping'in özellikle Tayvan konusu daha ısınmamışken ama asıl konu Tayvan'a gelecekken Trump'a karşı taviz veren ilk lider olmayı istemediği düşünülüyor. Bunu yaparsa en başta Çin Komünist Partisi'ne karşı zayıf konumda düşecek. Yani kendisi de bir iç baskı altında. Trump'ın bir anlamda eli güçlü gibi görünse de aslında öyle değil. Yani 4 yılın sonunda kimseye hesap vermek zorunda kalmayabilir. Zaten U dönüşlerini, kaotik siyasetine bir rutin olarak yerleştirdi. Geri dönüş atabilir. Çin'in de beklentisi bu. Bir de Çin şunun da farkında. Trump da yıpratılıyor içeride. Medya tarafından yıpratılıyor. Yeri geliyor kendi partisi tarafından eleştiriliyor. Kendi ekibinde artık insanlar kavga ediyor birbirlerine. Çin'de aslında Trump'ın bir geri adım atması, belki de Xi Jinping'i Trump'ın aramasını bekliyorlar. Trump da aramıyor çünkü. Kesinlikle Trump'ın aramasını bekliyor. Biz başlatmadık, siz başlattınız. Sürecinde nihayet ermesi sürecini siz başlatacaksınız. Zaten Trump bu kadar baskı altındayken bizim için kolay. Bir de neden yine geri adım atmıyor Xi Jinping, neden ilk adım atmıyor dediğimizde zaten Çin ekonomisi bu tarz krizlere daha dayanıklı. Ya da Çin'deki vatandaşlık, devlet anlayışı Amerika'dan daha farklı. Daha idare edilebilir bir süreç. Ve dediğimiz gibi güç, gövde gösterisinde takıntılı bir siyaset anlayışı var. Peki tamam, liderler düzeyinde Trump telefonun başında çaresizce bekleyecek belki ama bakanlar devreye giremez mi? Onlar da birebir temas kurmuyor. Aslında Kuruyorlar mı ya da? kurmuyorlar. Yani aslında bir Ocak ayında Rubio, ABD Dışişleri Bakanı, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda konuştu. Ama o telefon konuşması diplomatik bir fiyaskoyla sona erdi. Çünkü Tayvan konusunda Wang Yi'nin Rubio'ya gerçekten diplomatik nezaketi ya da teamülleri aşan bir ifade kullandığı ortaya çıktı. Birazcık nasıl diyelim, terbiyeli ol, ayağını denk al, kendini topla tarzında bir ifade kullanılmış. O dönemden itibaren Amerika Wang Yi'yi muhatap almak istemiyor. Bu Amerikan basınında çıkan haberlere göre. Şimdi Wang Yi'yi Trump istemiyor. Haliyle kim istenecek? Bir de Çin siyasetinin kendi handikapı var. Tek adam, tek güçlü adam. Aslında her şeye, bundan sonra yapılacak her türlü adıma, karara kim karar veriyor? Xi Jinping karar veriyor. Dolayısıyla bütün yollar Xi Jinping'e çıkıyor ve Xi Jinping de şöyle görüyor belki de bu süreci. Bunu Çinli ekonomi uzmanları yazıyor, bunu Amerikalı ekonomi uzmanları yazıyor. Aslında bu zaten Çin için Trump'ın başlattığı ve göreve gelir gelmez de başlatmasının beklenildiği bu ticaret savaşı kısa vadeli bir hesaplaşma değil. Çin en başından beri bunun uzun sürecek olmasına hazır, bunu bekliyordu, planlarını buna göre yaptı deniliyor. Belki bütün dünya, işte 185 ülkeyi, onlarca ülkeyi kapsayacak küresel bir ticaret savaşı beklemiyordu ama o da oldu. Neyse şimdi askıya alındı, oyun iki ülke arasında oynanıyor. Ama sonuçta bunu Çin'in bir fırsat olarak da gördüğü belirtiliyor. Çünkü sadece Amerika Çin'e bağımlılığını azaltmak istemiyor ki. Çin de Amerika'ya bağımlılığını azaltmak istiyor. Bu anlamda Trump'ın bir tuzağa düştüğü yorumu da var. Ama Trump da sonuçta evet hırslı, evet egolu, bazen mantığa uygun
olmayan Hareket etmiyor. Davranışları var ama sonuçta yine de başarılı da bir politikacı. O yola bu şekilde Machiavellist düşündüğünüzde başarının tanımı zaten çok gelişiyor. Tabii öyle. Doğru diyorsun. Bir geri adım gelebilir ama bu geri adım geldiğinde Xi Jinping'in nüfuzu güçlenecek ve onun da söylemi güçlenecek. Çünkü ne diyor Çin? Amerika bizi bastırmaya, her alanda bizim öne çıkmamızı engellemeye çalışıyor derken Trump da onu doğrular, adımlar attı evet zaten. ve neredeyse Çin ekonomik olarak da daha makul bir ülke olarak ortaya çıkıyor. Yani ne kadar şaşırtıcı, öyle değil mi? Kesinlikle. Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunan taraf, bakın Dünya Ticaret Örgütü kuruldu. Biz oyunu kuralına göre oynuyoruz. Amerika bunu bozuyor diyen taraf Çin. Bugün ek şikayette bulundular çünkü. Yani süreç diplomasiyi bekliyor. Doğru. Uluslararası ilişkilerin en önemli alanını bekliyor. Ama o diplomaside bir inatlaşma, bir ego savaşı da var. Doğru. Şimdi son hamle Çin'den geldi. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri tekrar bir vergi yükseltme adımı atacak mı, atmayacak mı? Bütün dünya merakla bekliyor ama bu esnada Çinli troller de boş durmuyor. Onlar da çok ilginç görüntüler paylaşıyorlar. Amerikalılarla bir nevi dalga geçiyorlar. Evet. Onlar işte bu görüntüler. Bunları nasıl yorumlamak lazım? Tabii ki Çin denilince aklımıza gelen ilk imajlardan biri konfeksiyonda çalışan Çinli işçiler. İşte Çinli troller de o konfeksiyonlara genelde de obez olan Amerikalı işçileri yerleştirip alın size, bizi istemiyorsanız siz yapın. Amerika'nın yeniden sanayileşme süreci böyle olacak, biz size canlandıralım demişler. Hodri meydan diyorlar bir anlamda da. Gelin üretimi siz yapın bakalım yapabiliyor musunuz? Evet, diyorlar zaten bir nevi. imkansız. Trump'ı da yerleştiriyorlar üretim bantlarına. Trump, Elon Musk'ı Musk. görüyorsunuz. Yardımcısı J.D. Vance'i görüyorsunuz. Bu bir anlamda sosyal medyada da psikolojik üstünlüğün ya da tırnak içinde haklılığın Çin'de olduğu algısını yine daha da güçlendiriyor. Bakın Trump'ı da yerleştirmişler. Yani bu noktada Trump büyük oynuyor. Sabredin, biz kazanacağız. Zaten her gün 2 milyar dolar kazanıyoruz diyor. Ama işte belki de son aşamada da öyle olmayacak. Ve bütün dünya da o ya da bu şekilde zarar görecek. Doğru. Ama herkes etkileniyor bu süreçten. evet. Peki Süheyla, çok teşekkür edeyim sana. Bakalım.